Herkese merhabalar. Murat Bilgisayar olarak yeni bir tadilat serisiyle karşınızdayız. Bugün Casper marka bir tane kasamız geldi. Kasamızın öncelikle yazılımsal sorunu var. Windows 7 yüklü içerisinde ve açılışında yazılım sahteciliği uyarısı veriyormuş. Bunun dışında donanımsal bir sıkıntısı daha var. Bu da 15-20 dakika kadar çalıştıktan sonra kasamız kendiliğinden kapatıyormuş. Bu sorunu çözmeye çalışacağız. İsterseniz videomuza geçelim. Kasamızın fan ve soğutma sistemlerinde arıza olduğunu düşünüyorum. Kapaklarını bir açalım ve bakalım. Evet, dediğimiz gibi fanların içerisi tamamen tozlanmış, hiç hava alabilecek bir kısmı kalmamış. Şöyle sadece bir kısmına bakacak olursak eğer, gördüğünüz gibi tamamı toz olmuş ve hiç hava alabilecek bir yeri kalmamış. Öncelikle tozlarımızdan arındıralım, temizleyelim. Daha sonra fan bakımlarını, termal macun bakımlarını ve yazılımsal sorunlarını çözmeye çalışalım. Temizlikten sonra biraz ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Çıkan tozdan sonra bile kendimi temizlemem gerekti. Neyse artık ben ekran kartı, güç kaynağı ve işlemci fanlarından şüpheleniyordum. O fanlarımızdan bir tanesinin arıza olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama ekran kartımız yokmuş. Buradaki slotumuz boş. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla işlemci fanımız, kasa fanımız ve güç kaynağımızın fanları var. Bunların da kaba pisliğini aldık. Tozunu temizledik. Şimdi isterseniz bunları sökelim teker teker. Daha doğrusu işlemciyi sökelim. Ve macunlarını yenileyerek tekrardan takalım yerlerine. Fanı sökerken gösteremeyeceğim aslında ama saat yönünün tersi yönünde bu vidaları çevirerek çıkartabiliriz. Bunu tabi bu şekilde gösteremeyeceğim size. Söktükten sonra gösterebilirim. Dört tarafında vidamız var. Evet, fanımızı söktük. Dediğim gibi macunlar tamamen kurumuş halde. Macunlarını yenileyeceğiz. Vidalarımız buradaki arkadaşlar. 4 tane köşesinde vidamız vardır. Sökerken ok işaretini görüyorsunuz zaten. Ok işareti yönüne çeviriyoruz. 4 vidamızı da ok işareti üzerinden çeviriyoruz. Daha sonra yukarı doğru kaldırdığımız zaman fanımızı yerine çıkartabiliriz. Takarken unutmamamız gereken tek şey, bu fanları, söktüğümüz bu fanları tekrardan eski haline getiriyoruz. 4'ünü beraber eski haline getiriyoruz. Ve tekrardan aynı söktüğümüz yere montajını yapabiliyoruz. Şimdi biz bunların temizliğini yapalım. İşlemcimizi sökerken arkadaşlar yan tarafında bir tane tırnağı var. Bu tırnağına bastırıp da biraz çekersek şöyle kendisini zaten bırakacaktır. Kaldırdıktan sonra üstteki korumasını kaldıralım. İşlemciyi elimize alabiliriz. Sadece altındaki tırnaklara, buradaki tırnaklara dikkat edelim. Onların herhangi bir tanesinin eğilmesi işlemcimizin çalışmamasına sebebiyet verebilir veya yanlış çalışmasına sebebiyet verebilir.
Bu işlemcimizi de temizleyelim. Evet, işlemcimiz de hazır arkadaşlar. Termal macununu yenileyelim. Termal macunumuzu yenileyelim. Arkadaşlar bu termal macunların tek sıkıntılık olanları vardır. Eğer siz bir sefere mahsus bu temizliği yapmayı düşünüyorsanız bunların tek sıkıntılık olanları piyasada vardır. Oradan bulup siz de sadece bir sefer kullanabilirsiniz. Bunu taktıktan sonra hafiften şöyle işlemci üzerine orantılı bir şekilde yayabilirsek arkadaşlar, herhangi bir karton gibi bir şeyle, böyle bir plastikle evet, temizledikten sonra macunlarını taktıktan sonra buradaki iki tane çentiği var, bakın gördüğünüz gibi burada ve burada. Buradaki çentikleri anakartımızın üzerinde de aynı buraya denk gelecek şekilde iki tane karşılıklı çentiğimiz vardır. Burayı buna denk getirecek şekilde üzerine bırakmamız yeterlidir. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Açtığımız mandalda getirip buraya kıstırıyoruz arkadaşlar. İşlemimizi dediğim gibi saat yönünün tersi yönünde bu vidaları çevirerek açtık. Tekrar saat yönünün hizasında eski konumuna getirdik. Daha sonra buradaki beyazlara birbirine birazcık yakın olsun. Çünkü anakartımıza girerken sıkıntı çıkartmasın. Şunlara dikkat edelim. Daha sonra anakartımızın bu deliklere denk gelecek şekilde takıp siyah noktalardan bastırmamız gerekiyor. 4 tırnağın da oturduğundan emin olmalıyız arkadaşlar. Tek bir tırnağın yukarıda kalması, takılmaması kasamızın yine kapanmasına sebebiyet verebilir. İşlemcimizin çok ısınmasına sebebiyet verebilir. O yüzden taktıktan sonra şöyle elimizle bir kontrol edelim. 4 tırnağımızın da sağlıklı bir şekilde takıldığından emin olalım. Daha sonra bu güç kablosunda anakartımızın söktüğümüz yere, her kasada farklı olabilir, buralarda olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Sizin anakartınıza zaten söktüğünüz yer neresi, orayı biliyorsunuzdur. Oraya aynı şekilde takıyoruz. İşlemci montajını bitirdikten sonra arkadaşlar, fanlarımızı da yağladıktan sonra kasamızın donanımsal olarak sıkıntısının gittiğini düşünüyorum. Onu dışarıdan takabildiğim zannedersem şuradan daha kolay olacak. Normal yağ olmayacaktır arkadaşlar. Bu herhangi bir şekilde elektrik iletkenliği olmayan özel bir yağdır. Ama her taraftan bulunabilecek kontak sprey diye geçer bunlar. Kontak sprey olarak alıp kasamızın veya laptopumuzun fanlarını bu tarz fan yağlarla yağlayabiliriz. Makine yağından uzak durun. Makine yağı genellikle tozu çeker ve tutar. O yüzden en çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. Kasamız bakımı tamam arkadaşlar. İşlemlerimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi RAM'inize takalım. 4 GB'a yükselteceğiz demiştik RAM'ini. RAM'imiz 1333 MHz'lik DDR3'lük bir RAM. Kendi içerisindeki zaten mevcut bir 2 GB'lık RAM'imiz var. Bu RAM'e uyumlu olsun diye aynı RAM'den seçtik. RAM takarken şöyle görebiliyor musunuz? Beyaz tırnağımız var. Beyaz tırnağımızı şöyle geriye doğru açıyorum. Aynı şekilde bu kısımda da vardır beyaz tırnağımız. Burada. Bu tırnağımızı da açıyorum. İki tırnağı açtıktan sonra RAM'in buradaki çentiğine bakarsanız bir taraf kısa, bir taraf uzun. Anakartımızın üzerindeki
O kısa ve uzun kısımlarda gördüğüm zaman RAM'i hangi şekilde takmamız gerektiğini az çok anlarız zaten. Şu şekilde RAM yuvasına denk getirip bıraktım. Daha sonra bir ucundan basıp bu açtığımız beyaz tırnakların kendiliğinden kapanmasını sağlayacağız. Bu çıt seslerini duymamız gerekiyor. Tabii çıt sesi duyacaksınız derken belki sizinkilerde çıt sesi çıkmayabilir. O yüzden çok da fazla bastırıp da anakarta da zarar vermeyelim. Buralara bastırdık. RAM'imize taktık. Kasımız kullanıma hazır. Şimdi bundan sonraki adımda Windows 10 veya Windows 8 kasamızın özelliği zannedersem biraz düşük. O yüzden Windows 8 yüklemeyi düşünüyorum. Windows 8.1 yüklemeyi düşünüyorum. Windows 8.1'i yükleyip güncellemelerini tamamlayacağız. Daha sonrasında müşterimize teslim edeceğiz bu şekilde. Son olarak kasamıza elektriği verelim. Fanlarımızın çalıştığından emin olalım. Hepsinin döndüğünden emin olalım. RAM'imizin uyumlu olup görüntü verdiğinden emin olalım. Daha sonra format işlemine geçeceğiz. Kasamızı çalıştıralım. Fanlarımızda sıkıntı yok. İkisi de çalışıyor. RAM'le de alakalı sıkıntımız yok. Görüntümüz de geldi. Bu aşamadan sonra ben formata başlayacağım. Format kısmını burada videoya eklemeyeceğim. Kanalımda birçok videoda zaten format nasıl atılır, bilgisayarlar olsun, laptoplar olsun hepsine detaylı olarak anlattığım videolarım birçok videom var. O yüzden vaktinizi almak istemiyorum. Formatı attıktan sonra son görüntüsünde sizinle paylaşırım. Format atmasını bilmeyen arkadaşlar varsa kanaldaki diğer videoları izleyebilirler. Çünkü birçok videomun içerisinde zaten formatın her türlüsü nasıl atılabilir tamamını izah etmiştim. Bilgisayarımız ve kasamız hazır arkadaşlar. Fanlarımızda bir terslik yok. RAM'imiz yine 4 GB olarak görecektir. Onda bir sıkıntı olup olmadığını kontrol edelim. 4 GB olarak RAM'imizde görüyor. Windows 8.1 yükledim. Takıldığınız noktalar olursa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.